Herkese merhaba. Teach You a Lesson, okul zorbalığını anlatıyor gibi görünür ama aslında çok daha derin bir şey anlatır. Adaletin yokluğunda insanların şiddete neden razı olduğunu. Dizide Na Hyo-jin ve Eğitim Hakları Koruma Bürosu bozulmuş okul sistemine müdahale eder. Netflix'in tanımına göre bu kurgu kurum öğrenciler, öğretmenler ve veliler sınırı aştığında düzeni geri getirmek için kurulmuştur. Ama dizinin felsefi gerilimi tam da burada başlar. Eğer sistem mağduru koruyamıyorsa sistemi aşan biri kahraman mı olur, tehlike mi? Thomas Hobbes'a göre devlet yoksa herkes herkesle savaş halindedir. İnsanlar güvenlik için özgürlüklerinin bir kısmını devlete verir. Dizide okul tam bir Thomas Hobbes evrenidir. Zorbalar güçlüdür, öğretmenler korkar, müdürler susar, veliler gücünü kullanır ve mağdurlar yalnız kalır. Yani okul artık eğitim yeri değildir, küçük bir savaş alanıdır. Nahuvaci'nin gelişi bu yüzden önemlidir. O, Hobbes'un Leviathan dediği güçlü otoriteyi temsil eder. Kaosun içine girer ve düzen kurar. Ama dizi bize şunu da sordurur. Düzeni sağlayan güç fazla güçlenirse yeni bir zorbalığa dönüşmez mi? Yani Nahuvajin sadece zorbaları durdurmaz. Aynı zamanda izleyiciyi şu rahatsız edici soruyla baş başa bırakır. Ben adalet istiyorum derken aslında daha güçlü bir zorba gelsin mi diyoruz? Nietzsche açısından dizinin en ilginç tarafı güç meselesidir. Okuldaki zorbalar ahlaklı oldukları için değil, güçlü oldukları için hükmeder. Onlar için doğru yanlış yoktur. Sadece güç vardır. Nahuvajin ise aynı dili onlara karşı kullanır. Zorba korkuyu yaratıyorsa Nahuvajin daha büyük korku yaratır. Zorba bedeni kullanıyorsa Nahuvajin bedenini kullanır. Zorba kuralları çiğniyorsa Nahuvajin kuralların üstünde hareket eder. Burada Nietzsche'nin şu fikri devreye girer. Canavarlarla savaşan kişi kendisinin de canavara dönüşmemesine dikkat etmelidir. Dizi bize Nahuvacı'nın rahatça kahraman diye sunmaz. Çünkü yöntemleri bizi huzursuz eder. İzlerken içimizden bir yan iyi yaptı der, başka bir yan ise bu da tehlikeli der. İşte dizinin başarısı da buradadır. Bize sadece zorbadan nefret ettirmez. Kendi içimizdeki cezalandırma arzusunu da gösterir. Kant'a göre insan asla araç olarak kullanılamaz. Her insan kendi başına bir amaçtır. Dizide zorbalar mağdurları araç olarak kullanır. Eğlenmek için, güç göstermek için, sınıfta üstünlük kurmak için, kendi aşağılık komplekslerini gizlemek için. Ama Nahuvaji'nin yöntemi Kant açısından sorunludur. Çünkü o da bazen insanları bir ders vermek için araç haline getirir. Yani Kant bu diziye baksa muhtemelen şöyle derdi. Mağduru korumak doğru değil olabilir ama suçluyu insanlıktan çıkarmak doğru değildir. Bu çok önemli bir felsefi çıkarım. Adalet kötüyü cezalandırırken bile insanlık sınırını kaybetmemelidir. Çünkü adalet intikama dönüşürse artık ahlaki üstünlüğünü kaybeder. Foucault'a göre okul sadece bilgi verilen yer değildir. Aynı zamanda insanları disipline eden bir kurumdur. Zil çalar, herkes hareket eder. Öğrenci izin alır, not verilir, sıralar düzenlenir, davranışlar kontrol edilir. Yani okul küçük bir gözetim sistemidir. Ama Teach You a Lesson bize bu sistemin çöktüğü bir dünya gösterir. Disiplin artık öğretmende değildir. Güç öğrencilerin, zengin velilerin veya okul içindeki çetelerin eline geçmiştir. Nahuvajin geldiğinde yaptığı şey sadece adaleti dağıtmak değildir. O iktidarı yeniden merkeze toplar. Foucault açısından bakarsak dizi şunu söyler. Sorun sadece kötü öğrenciler değildir. Sorun iktidarın kimde olduğu ve nasıl kullanıldığıdır. Bu yüzden dizideki okul aslında toplumun küçük bir modelidir. Gücü olan eziyor, gücü olmayan susuyor. Devlet geç kalıyor, adalet gelince de şiddetle geliyor. Hannah Arendt kötülüğün sıradanlığı fikri bu diziye çok yakışır. Çünkü dizide kötülük yalnızca şiddet uygulayan öğrencilerde değildir. Kötülük bazen şudur. Öğretmenin görüp susması, müdürün itibarını koruması, velinin çocuğunu aklaması, sınıfın mağdura yardım etmemesi, kurumların bize sorun çıkmasın demesi. Arendt bize şunu hatırlatır. Kötülük her zaman bağırarak gelmez. Bazen sessizlik olarak da gelir. Bu açıdan dizinin en sert felsefi mesajı şudur. Zorbalığı sadece zorba üretmez. Seyreden toplum da üretir.
Nahuvaji'nin öfkesi biraz da buna yöneliktir. Çünkü o sadece öğrencilerle savaşmaz. Aynı zamanda yetişkinlerin korkaklığıyla, kurumların ikiyüzlülüğüyle ve toplumun rahat suskunluğuyla savaşır. Machiavelli'ye göre bir yöneticinin sevilmesi güzel olabilir ama korkulması daha güvenlidir. Nahuvaji'nin yöntemi tam olarak Machiavelli'cidir. O öğrencilerin sevgisini kazanmaya çalışmaz. Onlara uzun ahlak dersleri vermez, onları ikna etmeye uğraşmaz. Korku yaratır ve bu korku işe yarar gibi görünüyor. Zorbalar geri çekilir, mağdurlar nefes alır, okulda düzen oluşur. Ama dizi burada bizi kandırmaz. Çünkü korkuyla gelen düzenin kırılgan olduğunu gösterir. Korku varsa insanlar iyi olduğu için değil, yakalanmaktan korktuğu için susarlar. Bu yüzden diziden çıkan Machiavelli yorumu şudur: korku düzen kurabilir ama ahlak kuramaz. Yani Nahuvaji'nin kısa vadede sorunu çözer ama asıl soru şudur: o gittikten sonra ne olacak? Albert Camus'a göre dünya adil değildir. İnsan adalet ister ama dünya çoğu zaman sessiz kalır. Buna absürt der. Dizide mağdurların yaşadığı tam olarak budur. Yardım isterler, sistem duymaz. Şikayet ederler, sonuç çıkmaz. Dayanırlar, daha çok ezilirler. Bu noktada Nahuvaji'nin Camus'un baş kaldıran insanına benzetebiliriz. Dünyanın adil olmadığını bilir, sistemin kusurlu olduğunu bilir, her şeyi düzeltemeyeceğini bilir. Ama yine de müdahale eder. Kamu açısından dizinin felsefi sonucu şudur: İnsan adaletsizliğin tamamen biteceğine inandığı için değil, adaletsizliğe razı olmadığı için mücadele eder. Bu çok güçlü bir YouTube cümlesi olur. Na Huvaji'nin kazanacağı için savaşmaz, susarsa insanlığı kaybedeceği için savaşır. Carl Jung'un gölge kavramı insanın bastırdığı karanlık tarafı anlatır. Dizide okulun resmi yüzü şudur: başarı, disiplin, gelecek, eğitim, saygı. Ama gölge tarafı şudur: zorbalık, travma, sınıf ayrımı, aile baskısı, güç ilişkileri, çaresizlik. Nahuveji'nin yaptığı şey aslında okula yeni bir kötülük getirmek değildir. Var olan kötülüğü görünür kılmaktır. Bu yüzden dizi bize şunu söyler: toplumun en temiz görünen kurumları bile kendi gölgesini taşır. Okul kurması mıdır, yoksa insan ruhunun düzelmesi gerekir mi? Dizi bu soruya net cevap vermez. Çünkü Hovaji'nin düzeni sağlaması, ruhları iyileştirip iyileştirmemesi tartışmalıdır. Burada şunu söylerdi: eğitim yalnızca davranışı bastırmak değil, karakteri de dönüştürebilmektir. Bu yüzden dizinin adı ironiktir: Teach You a Lesson. Ama verilen ders gerçekten eğitim mi, yoksa sadece korku mu? Teach You a Lesson bize basit bir kahraman hikayesi anlatmaz. Dizi aslında şunu sorar: adaletin olmadığı yerde intikam neden bu kadar çekici gelir? Çünkü izleyici olarak biz mağdurun yanında olmak isteriz. Zorbanın cezalandırılmasını isteriz. Hatta bazen yasal sınırların da aşılmasını bile içten içte onaylarız. İşte dizi burada bizi yakalar. Zorbalara değil, bize bakar. Bize şunu sorar: sen gerçekten adalet mi istiyorsun, yoksa acı çektirenin acı çekmesini mi istiyorsun? Bu ikisi aynı şey değildir. Adalet düzen kurar, intikam haz verir; adalet iyileştirir, intikam tatmin eder; adalet geleceği düşünür, intikam geçmişin acısını geri ödetmek ister. Nahuvaji'nin bu ikisinin arasında duran bir karakter olduğunu dizi boyunca görüyoruz. O hem adaletin temsilcisi gibidir, hem de intikam arzusunun vücut bulmuş hali gibidir. Bu yüzden karakter felsefi olarak güçlüdür. Çünkü tamamen temiz değildir, bizi rahatsız eder. Ama tam da bu yüzden ilgi çekicidir. Teach You a Lesson bize okul zorbalığını anlatırken aslında toplumun en eski sorusunu yeniden soruyor: kötülüğü durdurmak için kötülüğe benzeyebilir miyiz? Hobbes bize güçlü bir otorite gerektiğini söyler. Nietzsche güç savaşını gösterir. Kant yöntemin de en az amaç kadar önemli olduğunu hatırlatır. Foucault okulun görünmez iktidar düzenini açığa çıkarır. Arendt suskunluğun da kötülüğe ortak olduğunu söyler. Machiavelli korkunun işe yaradığını ama ahlak üretmediğini gösterir. Albert Camus ise adaletsizlik karşısında susmamanın insanı insan yaptığını anlatır. Ve dizinin en büyük felsefi çıkarımı şudur: bir toplumu asıl çürüten şey zorbaların varlığı değil, zorbaları durdurmak için şiddetten başka çare kalmamasıdır. Evet, izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Eğer bu analiz hoşunuza gittiyse videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın.
Çünkü bu kanalda yalnızca filmleri, dizileri konuşmuyoruz. Onların anlattığı fikirleri, felsefeyi, psikolojiyi ve insan doğasını birlikte keşfediyoruz. Bir sonraki analizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.